harika grafitilerle dolu rengarenk bir videoya hazır mısınız? O zaman Bogota grafiti turumuza hoş geldiniz. Bu videoda hem Bogota'nın birbirinden güzel grafitilerini görecek, hem de grafiti kültürü, teknikleri ve Bogota'daki tarihiyle ilgili çok ilginç bilgiler edineceksiniz. Maps & Bags Bogota grafiti turu başlıyor. Bu street art grafiti anlamında dünyada ilk 10 şehir arasında gösterilen Bogota'ya geldiğinizde buradaki bu grafitileri keşfetmeden yapacağınız bir Bogota seyahati eksik kalmış bir Bogota seyahati olacaktır. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Buradaki grafitiler çok özel. Aslında olaya iki farklı boyutta bakabiliriz. Sanatsal açıdan bakacak olursak aslında çok güzel görseller göreceksiniz. Neredeyse Bogota'nın her sokağında o sokakları rengarenk hale getiren şahane görseller sizleri bekliyor. Ama işin görsel boyutunun da dışında bu görsellerin her biri çok önemli. Aslında hepsi Bogota'nın ve ülkenin özellikle siyasi ve politik geçmişini anlatan, işte burada yaşamış yerel halkın kültürünü yansıtan hikayelere, izlere sahip. Ama tabii bunları anlayabilmek için bir Bogota grafiti turuna katılmak gerekiyor. Yok ben olaya sanatsal açıdan bakıyorum derseniz zaten yapacağınız ekstra bir şey yok. Bogota'nın sokaklarında dolaşmanız yeterli. Dediğim gibi zaten her sokakta sizleri çok güzel görseller bekliyor olacak. Ama bize göre buraya kadar gelmişken bu görselleri biraz anlamak lazım. İşte o yüzden de biz şimdi bir Bogota grafiti turuna katılmak üzere ekibin yanına gidiyoruz. Bakalım bugün neler göreceğiz, neler öğreneceğiz. Grafiti turumuz grafitinin çıkış hikayesi ve grafitide kullanılan bazı temel tekniklerle başladı. Aslında çok fazla detay var ama birkaç tane böyle highlight'ı sizlerle paylaşalım. Öncelikle grafiti hala günümüzde bile dünyanın birçok ülkesinde illegal olarak görülüyor. İşte vandalizm olarak kabul ediliyor. Toplum tarafından çok hoş görülen bir sanat dalı değil. Böyle olunca da sokak sanatçıları hep görsellerinde bir takma ad, nickname kullanıyorlar. Aslında diğer sanat dallarına baktığımızda mesela ressamlar, işte heykeltıraşlar, şairler, yazarlar hep kendi isimlerini kullanırken sokak sanatçıları bu sebepten dolayı kendilerini deşifre etmemek için hep bir nickname kullanmışlar ve bu nickname kültürü günümüze kadar gelmiş. Bu arkamda görmüş olduğunuz Bogota yazısının üzerindeki bu yazılar da, bu imzalar da aslında grafitinin çıkış noktası. Zamanında grafiti sanatçıları hep de duvarlara imzalarını atarlarmış ve grafiti bu şekilde başlamış ve günümüzde o duvarlardaki şahane görsellere kadar gelişmiş. Grafiti sanatçıları görsellerine ekledikleri takma adları dışında aynı zamanda kendi tarzlarını yaratmak için kendi font tiplerini de geliştirmişler. İşte tek renk, çift renk veya çok renk kullanımından tutun, 2 boyutlu veya 3 boyutlu olmasına kadar herkes kendi tarzını bir şekilde yaratmış. Bogota tam anlamıyla bir grafiti cenneti ve aslında buradaki politik kültürün çok önemli bir parçası. Enteresan bir şekilde grafiti Bogota'daki rolünü Justin Bieber'a borçlu. Konu aslında biraz geçmişe dayanıyor ve belki Justin Bieber'dan birkaç sene öncesinde 2011 yılına gitmek gerekiyor. 2011 yılında Diego isimli 15 yaşındaki bir genç gece yarısı grafiti yaparken polis tarafından vurularak öldürülüyor. Aslında böyle polisin hani pis işleri Kolombiya'da kültürün bir parçası. Fakat genelde bu öldürülen gençler Bogota'nın güneyinden, daha fakir mahallelerden olduğu için böyle hani örtbas etmek falan daha kolay oluyor polis için. Fakat o gece polis aslında sert bir kayaya çarpmış. Çünkü Bogota'nın kuzeyinden daha zengin bir ailenin çocuğu Diego. Haliyle Diego'nun ailesi işin peşini bırakmıyor. Polis olayı örtbas etmek için Diego'nun aslında bir otobüs çaldığını ve bu çalma girişimi sırasında silahlı bir çatışmada öldürüldüğünü söylüyor. Aile buna inanmıyor, olayın peşini bırakmıyor vesaire vesaire derken işte birkaç yıl süren davalar oluyor. Tam bu davaların orta yerinde 2013 yılında Justin Bieber bir turne sırasında Bogota'ya geliyor. Bogota'da verdiği konserden sonra oteline dönerken 26. caddede aracından inip grafiti yapmaya başlıyor. Tabii grafiti hani illegal. Bunu unutmayalım ve daha bundan aslında birkaç yıl önce 15 yaşındaki bir genç grafiti yaparken öldürülüyor.
Fakat o gece farklı bir şey oluyor ve Justin Bieber aslında bir böyle polis eskortu eşliğinde Bogota'nın duvarlarına grafitiler yapıyor. Yaptığı grafitiler de son derece uygunsuz grafitiler. İşte marihuana yaprağı çiziyor mesela Kanada bayrağının ortasına ki marihuana da tabii ki de yasa dışı bir ürün. İşte hareket çeken kurbağa vesaire gibi bir şeyler ve bunların hepsi polis koruması altında oluyor. Sonrasında tabii hani daha böyle Diego'nun davasının hatırası tazeyken bu olayın olması sosyal medyanın ve gazetenin, medyanın çok büyük bir ilgisini çekiyor. O zamanın emniyet müdürü de hani resmen böyle olayın üzerine tüy dikiyor diyelim. Aslında grafiti insanların işte kendilerini bir yansıtma biçimi, duygularını, düşüncelerini yansıtma biçimi. Grafiti sanatçılarını dinlemeliyiz. İşte o yüzden de biz de Justin Bieber'ı dinliyoruz gibi çok talihsiz bir açıklama yapıyor. Bunun üzerine grafiti topluluğu tabii ki de bunu böyle bir grafiti yapmaya açık davet olarak algılıyor. Ve ertesi günlerde 26. caddeye 200'ün üzerinde grafiti sanatçısı gelip hem de gün ortasında hani gece böyle gizli saklı da değil 700'ün üzerinde grafiti yapıyor. Polis olaya müdahale etmiyor, edemiyor olay çığırından çıkmasın diye. Grafiti aslında hala illegal. Kolombiya'nın diğer şehirlerinde de illegal fakat böyle Bogota'da biraz daha özel bir statüsü var bu Justin Bieber sayesinde. Şu an gece bir polis mesela grafiti sanatçısını grafiti yaparken yakaladığında hani onu hemen böyle hapse atamıyor. Bir takım böyle prosedürler izlemesi gerekiyor. İşte grafiti sanatçısının izni var mı yok mu? Grafiti yaptığı duvarın ev sahibi bu olaya onay veriyor mu vermiyor mu? İşte eğer onay vermiyorsa işte belki hapis cezasından önce bir ceza ödenmesi gibi böyle bir takım böyle prosedürlere bağlanmış durumda. Hatta böyle para karşılığı yapılan grafitiler de var. İşte mekan sahiplerinin filan izinli grafitiler de var. Ve aslında işte 2013 yılında Justin Bieber'ın hani adeta böyle bir önüne kırmızı halı serilerek o gece yaptığı grafitiler sayesinde bugün grafiti Bogota sahnesinde ve çehresinde inanılmaz büyük bir öneme sahip. Bogota'da bu grafitinin hikayesi de çok hoşumuza gitti. Bu görsel evsiz insanları onore etmek için yapılmış. Grafiti illegal olduğu için bölgedeki evsizler grafiticilere yardım edermiş. Sokakları gözler, polis gelirken haber verirlermiş. Walking down the corner with a monkey on your back yazan bu görselde onlara bir nevi teşekkür amacıyla yapılmış. Kolombiya'daki evsizlerin %99'u uyuşturucu bağımlısı. Bu ifade de sırtında büyük bir sorun, problem yaşama gibi bir anlama geldiği için evsizler için yaygın olarak kullanılan bir deyimmiş. Tabii şimdi grafiti illegal olunca sokak sanatçıları ile polisler arasında ciddi bir mücadele var. Ve bu sebeple grafiti genelde gece yapılıyor. Ve öyle grafiti yapmak için 4-5 saat vaktiniz de yok. Öyle 1-2 saatte hemen grafiti yapıp uzayacaksınız oradan. İşte bu sticker tarzı grafitiler de bu amaçla doğmuş. Özellikle başlangıç seviyesi grafiticiler bu sticker grafitileri çok kullanıyorlarmış. Sebep yapıştır kaç. Bogota'daki grafitilerde sıklıkla yerli insan figürlerine denk geleceksiniz. Bu görsellerde de bölgede yaşamış yerlilerin kültürüyle ilgili birçok şey bulabilirsiniz. Örneğin yerliler tek tanrılı değiller. Jaguar onlar için çok kutsal bir hayvan. Ve Jaguar'ın üçüncü bir gözü olduğuna inanılıyor. O yüzden de birçok görselde bu üçüncü göze denk gelmeniz mümkün. Sadece üç gözlü değil, çok gözlü görseller de göreceksiniz Bogota sokaklarında. Çünkü gözler ruha açılan birer kapı, yerli inanışına göre.
grafiti ise 2019 senesinde ülkedeki öğrenci protestoları sırasında savunmasız ve silahsızken bir polis tarafından başından vurularak öldürülen 18 yaşındaki Dilan Cruz'un anısına yapılmış. Hatta resmi kayıtlara geçmese de bu sokağa da halk Dilan Cruz'un adını vermiş. Grafiti içinde barındırdığı tehlikelerden dolayı aslında erkek egemen bir sanat dalı. Fakat Bogota'da diğer ülkeleri, diğer şehirlere nazaran grafitide kadınların rolü daha büyük. Hatta grafiti sanatçılarının %10'unun kadın olduğu tahmin ediliyor Bogota'da. Bu arkamda görmüş olduğunuz grafitinin sanatçısı da bir kadın mesela. İtalya'da yaşayan bir Kolombiyalı. Kolombiya'ya her geldiğinde hani böyle memleketine bir selam çakmak adına böyle yeni grafitiler yaparmış. Hatta bizim bugün grafiti turumuzun rehberi de eskiden bir grafiti sanatçısıymış. O yüzden tam böyle hani kültürün detaylarını, böyle grafiti tekniğinin özelliklerini falan ondan öğrenme şansımız oldu. Şanslı bir günümüzdeyiz. Peki iyi güzel de biz Bogota'ya gelirsek bu grafitileri nerede bulabiliriz derseniz cevabı zaten söylemiştik. Bogota'nın her yeri grafitilerle dolu. Ama bu görsellerin en yoğun olduğu bölgeler Santa Fe Mahallesi ve genel olarak La Candelaria bölgesi diyebiliriz. Ama özellikle de bir sokak var ki Bogota'da kesinlikle atlanmamalı. İşte biz de şimdi orada Embudo sokağındayız. Burası yan yana sıralanmış kafeler, butikler ve birbirinden güzel grafitilerle dolu rengarenk daracık bir sokak. Dünyanın bir ucundan buralara kadar gelmemin sebeplerinden birisi de aslında tam da burada yer alan o meşhur yerli kadın grafitisini görmekti. Ama maalesef çok kısa bir süre önce bu mekan el değiştirmiş ve mekanın yeni sahibi maalesef o görseli sildirerek, kaldırarak yerine bunu yaptırmaya karar vermiş. Gerçekten çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Aslında içeride çok güzel şeyler de satıyorlar. Böyle el boyama, çok kaliteli tekstil ürünleri var. Birkaç tane almayı da düşünüyorduk ama bu hikayeyi öğrenince almamaya karar verdik. Protesto ediyoruz mekanı. Biz bugün Bogota'nın grafitileriyle ilgili çok şey öğrendik ve bir kısmını da sizlerle paylaşmaya çalıştık. Ama emin olun bu görsellerin her biri birer kültür ve tarih deposu. Aslında anlatacak daha da çok şeyimiz var ama videoyu da bir yerde bitirmek lazım. Umarız bu video sizler için Bogota'nın grafitileriyle ilgili güzel ve keyifli bir rehber olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Yaptığı grafitiler de kendi içinde zaten uygunsuz grafitiler. İşte hareket çeken kurbağa, Kanada bayrağının ortasına işte bir marihuana yaprağı yerleştirme gibi. Böyle uygunsuz. Şu konu çok uzadı ya. Devam et. Bir daha baştan yapamayız mı? Çok iyi gidiyor. Yok, iyi gitmiyor. Ne diyordum ki yani? Hani uygunsuz grafitiler yapıyor falan, neydi? Şimdi gelelim Bogota'da yapılacak en önemli atraksiyona. Birisi geliyor, dikkatimi bozdu. Gelelim Bogota'da... elin şurada kapatmıyor değil mi? Kameranın önünde elim var. Yok, ben olayın sadece sanatsal boyutundayım. Şu geçince devam edeceğim. Gittiği zaman söyle. Yok ben olaya sanatsal açıdan bakıyorum derseniz zaten yapacağınız ekstra bir şey yok. Evet, başlıyoruz tekrar. Grafiti içinde bulundurduğu tehlikelerden... Grafiti içinde barındırdığı... Hayda. Şimdi yapacağım. Grafiti içinde bulundurduğu tehlikelerden dolayı aslında böyle erkek egemen bir sanattı. Ciddi bir mücadele var ve bu sebeple grafitiler genelde gece yapılıyor. Şimdi grafiti... Dur ya, şimdi ben rahat edemedim.